Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Ekru ve koyu pembe tonlarında. Şişlerimizi 3 numara böyle 25 santimlik şiş kullandım. Dileyen misinalı şiş ya da büyük 25 santimlik 30 santimlik uzun şişte kullanabilir. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Dikişsiz iki şiş harika bir model oldu. Patiğimi baştan sona bu iki şişim ile yaptım hanımlar. Modelimiz bu. Hemen yandan duruşu, tabanı, topuk kısmı harika bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha küçük yapmak istiyorum diyenler olabilir. Hanımlar ben 3 numara şiş kullandım. Şiş numaranızı küçültürseniz yani 2-2,5 numara şiş kullanırsanız ve benimle aynı sayılarda yaparsanız patik küçülür. Ya da büyük yapmak istiyorum diyenler olabilir. Hiç ilmek sayılarıyla oynamadan benimle aynı sayıda ilmeklerde yapıp 3,5-4 numara şiş kullanırsanız patiğin boyu büyüyecektir. Bunu da duyurayım. Evet hanımlar birlikte hemen patiğimize başlayalım. Ben patiğime 93 ilmek olarak başladım. Koyu pembe ipim ile. İpimin ucunda şöyle hanımlar bir ortalama 1 metre kadar bir ip bırakıyorum. İlmeklerimi atıyorum. Birinci ilmeğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde toplamda 93 adet ilmeğimizi atıp gelelim. Evet hanımlar 93 adet ilmeğimi attım geldim. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Tam olarak patiğimizin şu bölümünü yapıyoruz hanımlar. Bakın şu kenarını. Öncelikle bu ucunda kalan ipimiz beklesin. Taban yapımında yine aynı ipi kullanmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Hanımlar ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Artırma ya da eksiltme yok. 93 ilmeğimizin tamamını bu şekilde haroşa örüyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüp gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz şu. Kenarda kalan ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada hanımlar baktığımızda şu anda ön yüzde burada bir diş haroşamız oluştu. Yine haroşalarımıza devam edeceğiz. Artırma ya da eksiltme yok. 93 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Yine bu şekilde. Biz bu haroşa örme işlemine bu bölümde toplamda 5 diş haroşamız olana kadar devam edeceğiz. Bir diş haroşamız oldu. Yani buraya 4 diş haroşa daha örmemiz gerekiyor. Şimdi 5 diş haroşamız olana kadar patiğimizin bu bölümünü örüp gelelim. Evet hanımlar burada 5 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5. Yine haroşalara devam edeceğiz açık renkli ipimiz ile. Şimdi bu ipimi ekliyorum hanımlar. İlmeklerimizi bu bej renk yani açık renkli ipimiz ile örüyoruz. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci ilmeği de ördükten sonra ipimin ucunu şuraya düğümlüyorum patiğimiz sökülmesin diye. Haroşalarımıza bu açık renkli ipimiz ile devam edeceğiz. Ön yüzde bakın ipimizi ekledik. Şu an ön yüzdeyiz. Başlangıç ipimiz sol tarafta çünkü. Bu ipimiz ile ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Hemen şu ipimin ucunu da atlatarak şöyle gizleyerek getiriyorum. Şöyle. Bu şekilde haroşalarımızı öreceğiz. Ön yüzde arka yüzde ilmekleri 2 sıra örünce bir diş haroşa oluyordu. Şimdi bu açık renkli ipimiz ile bakın patiğimizin şu bölümünde 3 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar 3 diş bej rengi ile haroşalarımı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu bölümüne geçeceğiz orta bölümüne. Bu aşamada hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alacağım. Bej rengi ipim ile devam ediyorum. Kenardan toplamda 23 adet ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Açık renkli ipim ile.
4 ilmek oldu. 5. Bu aşamada şu pembe ipimizi de bezin üzerinden atlatarak yakınlaştırarak götürelim. Çünkü orta kısımda pembeyi kullanacağız. Sayarak devam ediyorum. 6. ilmeğim 7, 8, 9. Yine yaklaştırdım pembeyi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, şu 18, yine pembeyi yaklaştırdım. 19, 20, 21, 22 ve 23. Kenardan 23 adet ilmeğimi bej rengi ipim ile ördüm. Bejimi artık burada bırakacağım. Şimdilik kalsın burada. Orta kısma hanımlar pembe ipim ile ilmeklerimi öreceğim. Bu aşamada ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Haroşa yapmayacağız. Ortaya 47 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Bej rengi ipim bekleyecek burada. 47 ilmek öreceğim. Şu pembeyi de şu yan tarafta şöyle biraz esnek bırakalım. Patik ayağı giyilince esnekliğini kaybetmesin diye. Şu bir pembeyi ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ilmek ördüm ortaya. Saydığımızda hanımlar burada da 23 ilmek kalıyor. Bej rengi 23 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi şöyle geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Burada son 11 pembe ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. 11 pembe ilmek kalana kadar. Şu ilk ilmeğim 1. Bakın ipim benden tarafta. İlk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak öreceğim. Son 11 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Arka yüzde ters örüyorum. Şu anda arka yüzdeyiz. Sonra ön bölümde kesimler yapmaya başlayacağız. Patiğimizin üst bölümünü yapıyoruz şu anda. İlmeklerimi ters örüyorum. Şurada son 11 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakalım kaç ilmek kalmış? 3, 6, 9, 12 ilmek kalmış. Bir ilmek daha ördüm. Bakın burada 11 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyoruz artık. Yapacağımız işlem şu. Bakın şu orta kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Öncelikle yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Toplam 11 ilmek öreceğim. Ortada üçlü bir kesim yapacağım. Şimdi bakın ilk ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Tam bu ortaya üçlü kesim yapacağım. Yani 3 ilmeğimin üçünü birlikte keserek örüyorum. Bakın buradaki ilk kesimimi yaptım. 3 ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Şimdi bu kenara da 11 ilmek öreceğiz. Kesimlere de başlayacağız yanlardan. Sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmeği örerken artık bu sol taraftan kesmeye başlayacağız. 11. ilmeği örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Bakın hanımlar geri döndük. Şimdi burada 11 ilmek burada, 11 ilmek burada, 22. Bir ilmek de ortada var, 23. Burada hanımlar şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yani 22 ilmeği öreceğiz. Şu orta kısımdaki sonuncu ilmeği örerken kesimimizi yapacağız. Zaten bakın bu orta kısımda şu yan taraftaki şu bölüm arasında ayrık bir görüntü var. Burada ilmekleri her defasında saymaya gerek yok. Devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğim. Bu şekilde ters olarak örüyorum ilmeklerimi. Bu şekilde. Şöyle bir de bakalım ilmeklerimi kaçırdım, tekrar takıyorum. Bakalım buraya kadar daha varmış. Örmeye devam edeceğiz. Şurada hanımlar
Bakın ayrık yere kadar ördüm. Buradaki son ilmeğe kadar ördüm. Arka yüzde olduğumuz için buradaki son ilmeği örerken yandaki ilmeği de alıyorum. Şöyle ikisini birlikte kesim yapıyorum. Şöyle. Kesimden sonra tersten kesim yaptım. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Bir önceki sırada hanımlar 11 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi bir ilmek eksilecek. 10 ilmek öreceğiz. Ortada üçlü kesimimizi yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Ardından bakın kesim yaptığım ilmek ortada. Sağındaki ve solunda da birer ilmek var. Bu 3 ilmeğin üçünü birlikte alarak şöyle kesiyorum. Şimdi bu tarafa da 10 ilmek öreceğim. 9 öreceğim. 10'uncuyu örerken kesim yapacağız daha doğrusu. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10. ilmeğimi örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Tekrar kesimden sonra geri döndük hanımlar. Şöyle. Yine burada bakın şurada ayrık bir yer var orta bölümde. Burada son bir ilmek kalana kadar yine ilmekleri ters örüyoruz. Bu şekilde ilmekleri ters öreceğim. Ön yüzde kesim yapıyoruz. Arka yüzde ilmekleri ters örüyoruz. Burada son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeği örerken yine kesimimizi yapacağız bu kenardan da. Bu şekilde. Bakın burada son ilmeğim kaldı. Şurada. Buradaki ilmeğimi örerken tersten kesim yapacağım şimdi. Bu ilmek ile yanındaki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte tersten kesiyorum. Şimdi geri döndük. Bir önceki sırada hanımlar 10 ilmek örüp ortada kesim yapmıştık. Şimdi 9 ilmek öreceğiz. Her defasında bir ilmek azalacak bu bölüm. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Ardından ortadaki üçlü ilmeğin üçünü kesiyorum. Bu kenara da 9 ilmek öreceğiz. 8 öreceğiz yani 9. da kesim yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 9. ilmeğime geldim. Bunu örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Bakın şu kenarda yine ayrık bir bölüm var. Şu var. Burada son bir ilmek kalana kadar yani şuraya kadar ilmekleri ters örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğime geldim buradaki. Bunu arka yüzde olduğum için yanındaki ilmekle birlikte alıyorum. Tersten kesiyorum. Geri döndük hanımlar yine ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada 9 ilmek örmüştük. Şimdi 8 öreceğiz. İlk ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ardından ortadaki 3 ilmeğin üçünü birlikte kesiyorum. Tekrar buraya da 8 ilmek öreceğiz. Yani 7 öreceğiz. 8. de kesim yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmeğime geldim. Yanındaki ilmekle birlikte alıyorum ve kesimimi yapıyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine bakın şu orta bölümde şurada ayrık bir bölüm var şu kenarda. Burada son bir ilmek kalana kadar ilmekleri örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken şöyle yandaki ilmeği de alıyorum. Arka yüzde olduğum için ikisini tersten kesiyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada 8 ilmek örmüştük. Şimdi 7 öreceğiz. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Ortada üçlü bir kesim yapıyorum. Ardından buraya da 7 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'yi örerken yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada yine bakın şu yandaki pembe ilmekleri de ortadaki pembe arasında ayrık görüntü var. Burada son bir ilmek kalana kadar örüyoruz.
Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken hemen tersten kesim yapacağım. Yanından da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bu sırada bir önceki sırada 7 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 6 ilmek öreceğiz. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6. Ortadaki 3 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bu kenara da 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeği örerken buradan da yine kesimimi yapıyorum. Kesimden sonra tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine hanımlar şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Gösterdiğim yere kadar. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken ilmeklerimin yönü düzgün gelmediği için burada düzelterek örüyorum hanımlar. Sizinki düzgünse düzeltmenize gerek yok. Bakın bu iki ilmeği tersten kestim. Tekrar geri dönüyorum. Bir önceki sırada 6 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 5 ilmek öreceğiz. İlk ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki 3 ilmeği alıyorum. Üçünü kestim. Buraya da 5 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ve şu 5. ilmeğim. Yandan bir ilmek alarak ikisini kestim. Bakın hanımlar ortada burada 10 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum yine. Burada yine son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bu sonuncu ilmeği örerken de hemen yan taraftan bir ilmek alıyoruz. İkisini keserek örüyoruz. Tekrar geri döndüm. Bir önceki sırada 5 ilmek örmüştük. Şimdi 4 ilmek. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmeğim 3, 4. Ardından ortadaki üçlü ilmeği kesiyorum. Bu tarafa da 4 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3. Bakın 4. ilmeğe geldiğimde yandan da bir ilmek aldım. İkisini kestim. Orta kısmımız hanımlar bakın belli oldu şimdiden. Tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzde şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın burada sonuncu ilmeğim var. Bunu örerken hemen yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini tersten kestim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bir önceki sırada 4 ilmek örmüştük. Şimdi 3 ilmek. Şu ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3. Ortadaki 3 ilmeği kesiyorum. Buraya 3 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3. ilmekte kesim yapıyorduk. Hemen şu ilmeğimi alıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte keserek ördüm. Yeniden geri dönüyoruz. Şurada yine son bir ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. İlk ilmeği örmeden aldım. İlmekleri ters örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken hemen yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini tersten kestim. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bakın ortadaki pembe ilmeklerimiz azaldı. Bir önceki sırada 3 ilmek örmüştük. Şimdi 2 ilmek. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim. Ardından öndeki 3 ilmeği kesiyorum. Buraya da 2 ilmek öreceğiz. 1. İkinciyi örerken yine yandan da bir ilmek alıyoruz. İkisini kesiyoruz. Kesimden sonra yine geri döndüm. Ortada 5 ilmek kaldı. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3, 4. ilmeği örüyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken yine yandan da bir ilmek alıp tersten kesiyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Şimdi de bir ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Ortadaki 3 ilmeği keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmeği örerken de bakın burada son bir pembe kaldı. İkisini birlikte keserek ördüm. Geri dönüyorum. Hanımlar burada ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ördükten sonra şuradaki sonuncu ilmeği örerken buradaki son pembeyi de alıyorum. İkisini tersten keserek ördüm. Şimdi şöyle geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizin bu orta bölümünü bitirmiş olduk. Bu bölümü. Bu bölümde pembe ipimi bırakacağım. İlmeklerimizi bakın 5 ipim vardı. 5 ipimi alıyorum. Ortadaki 3 pembemi örüyorum. Kalan ilmekleri de yine 5 ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Bu aşamada şöyle şurayı sıkılıyorum. Şu pembe ipimi de şöyle keseceğim.
Çünkü pembe ipimizi artık baş taraftan ekleyeceğiz. Hemen pembemin ucunu da şurada bejime bağlayayım. Patiğim sökülmesin diye. Bu 3 tane pembe ipimi bej ile ördüm. Şimdi diğer ilmeklerimi de yine bej ile öreceğim. Burada ayrık bir görüntü oluşmasın diye hanımlar, şuradan aradan girerek bir ilmek alıyorum. Bunu önündeki ilmekle şöyle birlikte örüyorum. İlmek artışı olmasın diye. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar açık renkli ipimiz ile haroşa örüyoruz hanımlar. Patiğimizin üst bölümünü bu aşamada tamamladık. Sıra sonuna kadar ördük. Bakın. Patiğimizin üst bölümü şöyle ortaya çıktı. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, zarif, sade bir görüntüsü var patiğimizin ön bölümünün böyle. Şimdi geri dönüyoruz. Tam olarak şuradaki haroşalarımızı yapıyoruz hanımlar şimdi. Geri döndüm. Haroşaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar, bu aşamada sıra sonuna kadar ilmekleri haroşa öreceğiz. Bu aşamada sağ tarafta 23 bejimiz vardı. Bu ilk işleme başlarken sol tarafta 23, ortada da 3 tane pembe vardı. Bunu da bej ile ördük. Şişimizde böylece 49 tane ilmeğimiz kaldı. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Bakın, burada bir diş haroşamız oluştu. Patiğimizin şu bölümünde 2 diş haroşamız olacak. Yine bu aşamada açık renkli ipimiz ile ilmeklerimizi öreceğiz. Bir diş haroşa daha örünce burada toplam 2 diş haroşamız olacak. Bakın şu bilek bölümünde görünen. Bu aşamada hanımlar yine ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de yine düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim bej rengi ipim ile. Artık pembeye geçiş yapacağız. Videonun devamında bu açık renkli ipi kullanmayacağız. Şöyle ilk ilmeğimi ip geçişi olduğu için pembe ipimle örerek başlıyorum. Hemen şu ikinci ilmeği de ördükten sonra pembe ipimin ucunu bej rengi ipime bağlayacağım. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım ve bu bej ipimi artık kesiyorum hanımlar. Patiğimizin şu bilek bölümüne geldik. Lastik bölümünü yapacağız fakat lastik bölümüne arka yüzde örmeye başlayacağız. Şu anda ön yüzdeyiz. İlmeklerimin hepsini şöyle iplerin ucunda gizleyerek götürüyorum. Sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Elimiz oyalanmıyor. Örerken ip üzerinden atlatarak böyle ip uçlarımı gizliyorum hanımlar. Şu anda ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar yine bu renkli ipimiz ile düz örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Arka yüzde lastiğimize başlıyoruz. 2 düz 2 ters lastik uygulaması yaptım ben. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yanına 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bu şekilde 2 ters 2 düz olacak şekilde lastik uygulamasını yapıyoruz. Bu lastikte arka yüzde başladık lastiğe. Lastikte bu ilk sıramız oluyor. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters olacak şekilde lastiğimizi örüp gelelim. Sıra sonuna kadar lastik uygulamamı yaptım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine lastik uygulamasına devam edeceğiz. İkinci sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Hemen yanında bir tersim var. Ters örüyorum. 2 düz ilmeğimi düz. 2 ters. 2 ilmek düz. 2 tane ters örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ters. 2 düz. Ön yüzde lastiğimizin ikinci sırası, ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam edecek. Arka yüzde de yine geri döneceğiz. Lastiğin 3. sırası olacak. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde 4. sıra olacak. Yine aynı lastiğe devam edeceğiz. Patiğimizin boğaz kısmındaki lastiği bu şekilde yapacağız. Ben patiğimizin boğaz kısmına hanımlar 9 sıra lastik ördüm. Tam oldu. Sizler dilerseniz 11 sıra yapın ya da 7 sıra daha küçük yapın ya da 15 yapın.
Bu boğaz ölçüsünü istediğiniz kadar uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz. Ben bu kadar yaptım. Hani gözüme böyle hoş göründü. Böyle tercih ettim. Dediğim gibi sizler dilediğiniz şekilde fazla yapabilirsiniz. Şimdi patiğimizin lastik bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, buraya 9 sıra lastiğimi ördüm, geldim, boğaz kısmını tamamladık. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesimimizi yapıyoruz şöyle. Sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz esnek olsun. Hani patiğin boğaz kısmı olduğu için ayak girerken esnek olsun. Rahat giyelim patiğimizi diye. Şöyle bakın, esnek bir kesim yapıyoruz. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını kesip gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Bakın bilek bölümü gayet esnek. En son burası sıkı ve sağlam olsun diye şöyle 2 tane bir zincir oluşturup ipimi kesiyorum. Patiğimizin bu üst bölümünü bitirdik. Şimdi tabanımızı öreceğiz hanımlar. Yani bu bölümü öreceğiz. Bu bölümde patiğimize hanımlar bakın, başladığımız yerden başlangıç ipimiz kalmıştı. 93 ilmek başlamıştık. Yine pembe ipimi, buradaki ipime şöyle düğümleyeceğim. 93 ilmek başladığımız yerden 93 tane ilmek çıkaracağız. Hanımlar, ben bu patiğimde normal bu şişlerimle ilmek çıkartıp, yani bu düz şişlerimle patiğimin tabanını bu şekilde örmüştüm. Hani bu defa şeklini tam olarak sizlere gösterebileyim diye şöyle ilmek taktıktan sonra şekil tam çıksın diye misinalı şişimi kullanacağım. Bu düz şişi yapınca şöyle burası sıkışık geliyor. Şöyle duruyor. Şekil tam belli olmuyor. O yüzden sizlere gösterebilmek adına bu patiğimi misinalı şişte yapacağım. Dileyen dediğim gibi uzun şişlerle de yapabilir. Amaç burada şekli sizlere gösterebilmek. Bakın şu ilk ipimizin geldiği yere şöyle şişim ile girerek ilmek çıkarıyorum. Patiğimize 93 ilmek başlamıştık hanımlar. 93 ilmek başladığımız yerden tekrar 93 ilmek çıkaracağız. Başlangıç yerlerine şöyle girerek ilmeklerimi çıkarıyorum. Şu ikinci ilmeğim. Bakın, başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10. Bu kenardan 10 ilmeğimizi çıkarttık bile. Diğer uca kadar toplam 93 ilmeğimizi çıkartalım, gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar bu şekilde, bakın açık halini şöyle gösteriyorum. 93 adet ilmeğimi çıkarttım, geldim. Şimdi bunu tek şişte toplasaydık eğer, bakın şuralar şöyle duracaktı. Diğer şimdi örerken çünkü patiğimin diğer işi böyle oldu. Ama tabanı örünce tekrar açılıyor. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar bu aşamada. Ön yüzde ilmekleri çıkarttık. Şu an arka yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimizi normal öreceğiz. Patiğimizin şeklini gösterdiğime göre normal şöyle düz şişime de geçmek istiyorum. Çünkü ben misinalı şişlerle hiç anlaşamıyorum. Aramız hiç iyi değil. Normal düz şişimle devam edeceğim hanımlar. Çünkü diğerinde bu şişlerle yapmıştım. Misinalı şişlerle de gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimizi düz olacak şekilde, yani haroşa olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Sırasıyla hepsini haroşa örüyoruz. Bu şekilde. Diğer uca kadar hanımlar ilmeklerimizin tamamını haroşa olacak şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın görüntümüz bu. Az önce bahsettiğim görüntü. Ama bu görüntü gözünüzü korkutmasın. Çünkü şu tabanımızı ördükten sonra patiğimiz şekilde gördüğünüz gibi olacak. Patiğimizin burun kısmına hanımlar 9 ilmek ayıracağız. Şişimizde toplamda 93 ilmek vardı. 93 ilmekten 9'u çıkartınca geriye 84 ilmek kalıyor. 84 ilmeği de iki kenara eşit olarak paylaştırınca 42'şer ilmek düşüyor. Öncelikle bu sağ kenardayım hanımlar. Taban kesimini yapmak için öncelikle sağ kenardan toplamda 42 adet ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimizle birlikte 42 ilmek bu şekilde. 7 ilmeğimiz olmuş. 8, 9, 10. Bu şekilde toplam 42 ilmeğimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, bu kenardan 42 adet ilmeğimi ördüm, geldim. Şimdi burun kısmı için de 9 ilmek öreceğim. Burun kısmımız için 9 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 ilmek ördüm. Saydığımızdan da hanımlar bu sol kenarda da 42 ilmeğimiz kalıyor. 9 ilmek ördükten sonra tabanımızda hanımlar 15 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmek alacağız. 9 ilmeğimi ördüm. Yandan bir ilmek alarak örüyorum yine. Ortada 10 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Burun kısmını tabanını yapıyoruz hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bu burun kısmındaki 10 ilmeği öreceğiz. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ördükten sonra yandan da bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Orta kısımda 11 ilmek oldu. Şimdi geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Öncelikle 11 ilmeğimi öreceğim. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimizi öreceğim hanımlar. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. 15 olana kadar devam edeceğiz demiştim. Yine geri döndük. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 14 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Orta kısımda 15 ilmeğimiz oldu. Artık yanlardan ilmek eklemeyeceğiz hanımlar. 15 ilmek olarak tabanı öreceğiz ve kesimlerimiz de başlayacak. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldık. 15 ilmeğimiz var. İlk 14 ilmeği öreceğiz tabanımızda. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alacağız. İkisini keserek öreceğiz. 14 ilmek örüyoruz. 15. de kesim yapıyoruz. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 14 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yapacağımız işlem bu. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesimi yapacağız. Yine bu aşamada her seferinde saymaya gerek yok. Bu taban bölümüyle kenar arasında bakın ayrık bir görüntü var. Burada tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimi yapacağız hanımlar. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son bir ilmek. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda ve bakın taban ile kenar arasında burada da bir ayrık görüntü var. Bakın ayrı duruyor. Burada da yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döneceğiz. Aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü ördüm geldim. Şimdi bu 15 ilmekle patiğimizin topuk bölümünü öreceğiz. Bu haroşalı bölümlerde haroşa yapacağız. Bilek kısmındaki lastik bölümünde de lastik örgü uygulaması yaparak arka bölümü tamamlayacağız. Yine hepimiz karşıda hanımlar, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum.
Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. 14 ilmek kaldı şimdi ve sıradaki kenar ilmek yerine bakın, ilk kenar ilmek yerim burada. Buraya girerek bir ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkayı bu bölümlere eklemiş oluyoruz hanımlar. İlmek çıkarttım, geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. İkisini kesiyorum. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde çıkarıyorum. Burada da yine sıradaki kenar ilmek yerine, ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Yine 15 ilmeğimiz oldu. Yine ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğim. Keserek örüyorum. Bir diğer sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve bu kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Geri döndüm. Ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkasını bu şekilde yapıyoruz. Bu haroşalı işlemi hanımlar bu son krem kenar ilmek yerine gelene kadar devam edeceğiz. Bu pembe kenar ilmek yerine geldiğimizde de 2 düz 2 ters lastik uygulaması ile boğaz kısmını tamamlayacağız. Şimdi son krem kenar ilmek yerine gelene kadar patiğimizin arkasını örelim gelelim. Evet hanımlar, son krem kenar ilmek yerlerine kadar ilmeklerimi ördüm. Şu an ön yüzdeyim. Burada da son 2 ilmek kalana kadar örüp son 2 ilmeğimi kestim. Yine burada sıradaki kenar ilmek yerine girerek bakın ilmeğin iki kaladına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yine 2 ters 2 düz örgü uygulaması yapacağız. 2 ilmek ters örüyorum. Çünkü burada lastik uygulaması yapacağız. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Son 2 ilmeğim kaldı. Ters denk geldiği için bu defa son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek tekrar ilmeğimi çıkartıyorum. Ardından yine ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Gördüğüm gibi lastik yapacağız çünkü. Yanında bir düz var, düz ördüm. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz öreceğim. İlkini ördüm. İkinci düzü örerken öndeki 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Düzden kestim çünkü düz denk geldi ilmekler. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarttım. Yeniden geri dönüyorum. Bu defa şöyle ip karşıda olacaktı. Çok özür dilerim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ters 2 düz olacak şekilde yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar yine örüyoruz. Son 2 ilmeği kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. 2 düz ördüm. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim bakın burada. Buraya girerek bir ilmek çıkartıyorum. Lastik olarak bu bölüm bu şekilde örülecek. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin bu lastikli bölümünü tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu lastikli bölümü ördüm. İlmeklerimi yine keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Hemen şurada da ipimizin ucu var. Onu da gizleyerek götüreyim. Yine sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz esnek olsun kesimimiz. Artık patiğimizi tamamladık. Birazdan bakacağız. Enine boyuna inceleyelim patiğimizi. Ama öncesinde ilmeklerimizi kesip bitirmemiz gerekiyor. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. En son burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığ yardımıyla hanımlar dibine batacağım. Hemen şuraya sık iğne yöntemiyle burayı bir düzlüyorum. Ardından bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeyim. Patiğimize bakalım sonrasında. Şöyle arkaya düğümleyerek ipimin ucunu gizleyeceğim. Tığ tutmadı elim ya ve diğer tığımı bulamadım şu an.
Elimin alışkın olduğu tığım vardı. Şimdi neyse idareten topladık. Hemen şuradaki iplerim de çıkmış. Şöyle bunları da gizleyelim. Evet hanımlar, bakın patiğimizin topuk bölümünü bu şekilde tamamladık. Patiğimiz görüntü itibariyle hemen düzelteyim. Şöyle. Bakın hanımlar, patiğimizin duruşu bu. Gayet gördüğünüz gibi esnek, şöyle haroşa örgü olduğu için ayağı saran bir yapısı var. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte patiğimizi ayağımızda görelim. Çok farklı, çok güzel bir patik oldu hanımlar. Gördüğünüz gibi de baştan sona 2 şiş ile yaptım. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için hem kolay hem de bir güzel örnek oldu. Ben çok beğenerek yaptım, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar, bakın manken ayağıma giydirdim. Patiğimizin ayaktaki duruşu bu. Yandan görünüşü, diğer yanını gösteriyorum. Patiğimizin tabanı. Şöyle dikişsiz, topuk kısmı, her yeri çok muntazam, şahane bir model oldu. Bakın gayet esneklik payı da var. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.